Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Futbol 2023'te bu hafta bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Bugün süresi biten bir oyuncu paketi var. Onunla başlayalım. Pazartesi günü defans futbolcuları gelmişti. Bu paketin bugün son günü. Yarın yeni bir oyuncu paketi geliyor. Ayrıca dün 500 futbol puanı veren bir canlı yayın mesajı geldi. Oyuna girdiğimizde o manşetteki haberlerin yer aldığı yerde bu mesajı görebiliyoruz. Burada sadece yayına yazısına tıkladığımızda bizi YouTube'a yönlendiriyor. Yayına tıkladığımız takdirde 500 futbol puanı vermekte. Oldu ki almadıysanız belki mağazadan futbolcu almayı düşünüyorsunuzdur. Puanınız sınırda kalmıştır. Buradan sadece yayına yazısına tıklayarak 500 futbol puanını alabiliyoruz. Yarın gelecek oyuncu paketiyle alakalı Konami dedi ki muhteşem orta saha oyuncuları geliyor. Şimdi muhteşem orta saha oyuncuları geliyor dedikleri için akıllara kimler gelir? Kevin De Bruyne gelir, Modric gelir, Bernardo Silva falan gelir. Ama saydığım isimlerin hiçbiri yarınki pakette yer almıyor. Muhteşem orta saha oyuncuları Konami'ye göre kimlermiş baktığımızda Eriksen, Çaka, tabii bu futbolculara da benim saygım var ama öyle bir başlık var ki beklenti çok yükseliyor. Giren isimler Eriksen, Çaka, Zielinski, Goretzka. Goretzka burada belki de en çok dikkat çeken isim diyebiliriz. Moy, Partey, Milinkovic-Savic ve McKennie. Bunların maksimum seviyeleri yarın bu paket geldikten sonra açıklanacak arkadaşlar. Ben ya video olarak ya da topluluk kısmından görsel olarak sizlerle paylaşmaya çalışırım. Belki top açılımını yapmayı düşünen arkadaşlarımız vardır. 1 milyar futbol paralık kampanya girecek olursak bu etkinlik başlayalı bayağı bir zaman oldu ve bu perşembe günü bitiyor arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız maçlarda olabildiğince goller atarak destek vermeye çalıştı. Weekend etkinliği geldi hafta sonları ki bugün de hala devam ediyor. Orada sıralama kasarak ülkemize destek olmaya çalıştık. Bu etkinliğin artık sonuna doğru geliyoruz. Fakat weekend etkinliği hala çok önemli. Sıralamadaki yerimizi koruyabilmek, yapabiliyorsak bir üste çıkabilmek için weekend'de başarılı olmamız gerekiyor. Bu etkinlikle alakalı şu an sıralamaya baktığımızda biz genel sıralamada bir sıra yükseldik ve 4. sıradayız. Buradan gelecek e-futbol parası arttı. Ayrıca hafta sonunda 3. sıraya yükseldik. Hafta sonunda 3. sıraya yükseldiğimiz için genel sıralamayı bu çok etkiliyor. İtalya'ya geçebilsek şu an aramızda epey bir fark var ne yazık ki. Konsolda, PlayStation'da, Xbox'ta, bilgisayarda bizim maç sayımız ve galibiyet sayımız az. İtalyanlar o konuda daha fazla maç oynuyorlar. Mobil tarafında ise haftalardır birçok arkadaşımız çok yüksek sayılarda galibiyetler almakta. Eğer oyunu konsolda oynuyorsak, bugün özellikle vaktimiz varsa, Türkiye'ye benim de katkım olsun diyorsanız Weekend etkinliğinde olabildiğince maçlar oynayıp kazanmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Gol sıralamasına baktığımızda burada biz 8.yiz. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Hediyelere baktığımızda şimdi biz genel sıralamada 4. olduğumuz için buradan 50 milyon e-futbol parası alacağız. Tabii inşallah düşmeyiz diyelim. Arkamızdaki Mısır da öyle bir yapıştı ki bize. Aramızda çok az fark var. Bugün de başarılı olmamız lazım. Dediğim gibi konsolda oynayan arkadaşlarımıza bugün iş düşüyor. Weekend etkinliğinde olabildiğince maç kazanmaları lazım. Mobil tarafında çünkü çok fazla galibiyetimiz var. Hafta sonu etkinliğine bakıldığında ise biz 3. sıraya yükseldik. Buradan da 40 milyon geliyor. Genel sıralamadan 50, buradan 40, 90 milyon e-futbol parası. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Kanalımızdan Umut arkadaşımız yorumlarda yazdı. Ben de onu gördüm, bir araştırma yapayım dedim. Şimdi biz gol sıralamasında 8. sıradayız. Ben şöyle düşünmüştüm. 5, 15, 25, 35, 15'er milyon yazdığı için dedim herhalde bu aralıktakilerin hepsine 15'er milyon veriyor Konami. Fakat arkadaşımız dedi sadece 15, 25 ve 35'e veriyor. Aradakilere vermiyor diye. Şimdi bu biraz tuhaf bir durum gibi görünüyor. Ya nasıl olabilir 6. 7.ye 8.ye vermeyip 15'e 25'e 35'e mi verecek diye insan düşünüyor. Fakat ben birazcık şöyle baktığımda gözümden kaçan bir konu, sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Konami diyor ki birincinin yanında bol bol e-futbol parası sembolünü koymuş. Arjantin'in yanında da aynı şekilde. Endonezya, Japonya'da da sarı sarı. Portekiz'de ise bir bronz görüntü ve e-futbol parasının görseli var. Burada örneğin 6. 7. 8. ülkelerin yanında herhangi bir e-futbol parası simgesi konulmamış. 13. 14. sıradaki ülkelerin yanında da herhangi bir e-futbol parası resmi yok. Fakat 15. sıradaki ülkenin yanında e-futbol parası simgesi var. 24'te yok, 25'te var. 34'te yok, 36'da yok, 35'te var. Arkadaşımızın dediği gibi gol sıralamasında arkadaşlar çok tuhaf bir şey aslında. Mantığa da oturmuyor ama Konami 6.'ya, 7.'ye, 8.'ye, 9.'ya o aralıktakilere e-futbol parası vermiyor.
15.ye verecek. Sonra 25. sonra 35'e. Eğer ilk 5'te değilsek ilk 5'in dışındakilere futbol parasını bu şekilde dağıtıyor. Bu şimdi aşağı taraftakiler mesela 24, 25, 26'dakiler gol falan atmamaya çalışıyorlardır sıralarını kaybetmemek için. Çok tuhaf bir gol dağılımı. İlk başta evet duyunca tuhaf gelebiliyor arkadaşlar ama ne yazık ki Konami'nin paylaştığı görselleri incelediğimizde böyle bir durum var. Biz peki şu anki durumumuzu korursak ne kadar futbol parası alıyoruz? 90 milyon futbol parası alacağız. Bu oyunu ne kadar insan oynuyor bilmiyoruz. Mesela 60 bin kişi Türkiye seçtiyse 90 milyon 60 bine böldüğümüzde 1500 futbol parası gibi para eder. Bizim ülkemizi seçen sayıyı bilmediğimiz için kişi başı düşen futbol parasını da hesaplayamıyoruz. Şu an itibariyle genel sıralamamızı en çok etkileyen hafta sonu etkinliği, weekend etkinliği. Burada mobil tarafı çok başarılı. Fakat PlayStation'da, Xbox'ta ve PC'de ne yazık ki az maç oynadık ve az galibiyetimiz var. Oyunu bu platformlarda oynuyorsanız, Türkiye'ye benim de desteğim olsun diyorsanız bu weekend etkinliğinde bugün olabildiğince maçlar oynayıp galibiyet almaya çalışalım arkadaşlar. Peki hediyeler ne zaman verilecek? Bu etkinlik bu perşembe günü bitiyor. Fakat hediyeler bir sonraki hafta veriliyor. 22 Aralık perşembe günü hediyeler verilecek. Hangi milli takım seçilmişse burada şöyle bir durum var. Son tarih 1 Aralık'tı. 1 Aralık Perşembe sabahı oyun açıldığında biz hangi milli takımı en son seçtiysek oyun açıldığında oyun planına girdiğimizde hangi milli takımı o gün gördüysek oraya kaydetti bizi Konami. O milli takıma göre de hediyemizi verecek. 1 Aralık'tan sonra takım değiştirdiysek veyahut da oyuna belki yeni başladık şimdi milli takım seçtiysek ne yazık ki 1 Aralık'tan sonraki seçimleri kabul etmiyorlar arkadaşlar. Oyun içerisinde Perşembe günü bitecek çok şey var. Onlara baktığımızda örneğin haftalardır verilen özel giriş bonuslarının sonuna geldik. Bu perşembe bitiyor arkadaşlar. Burada en önemli hediye 5. günde 50 futbol parasıydı. Normal girişlerden 50 futbol parası alıyoruz. Bir de buradan 50 futbol parası veriyordu. 100 oluyordu. Etkinliklerden de 50 toplamda 200 futbol parası kazanabiliyorduk. Yılbaşı geliyor. Yılbaşına özel belki farklı bir etkinlikleri, farklı bir kampanyaları olabilir Konami'nin. Birkaç hafta sonra onunla alakalı da gelişme yaşanabilir. Perşembe günü biteceklere baktığımızda adaylı sözleşmeler de bitiyor ki ben bunların daha sık değişmesini istiyorum. Şimdi geliyorlar zaten alacağımız futbolcuyu ilk haftalarda alıyoruz sonra haftalarca kalıyor. Burada 2 tane paketimiz var. All Time Greats, tüm zamanların en iyileri ve Spor Toto Süper Lig, bizim ligimizden oyuncuların yer aldığı 2 tane paket var. Bu perşembe bitecek. Burada önemli olan elimizdeki adaylı sözleşmelerin de son kullanma sürelerine dikkat edelim. Geçmesin arkadaşlar. Belki süresi bitecekler vardır. Süresi bitmeden kullanmak gerekiyor. Maç biletinin süresi de bu perşembe günü dolmakta arkadaşlar. Yeni maç bileti geldiğinde hangi futbolcular olacak? Şimdilik onunla alakalı bir bilgi bulunmamakta. Burada Gareth Bale ve Tadic vardı paketlerde. Ve Konami şunu demişti. Sadece ilk alıma özel bu fiyatlar geçerli. Örneğin şu an 250 görüyoruz ortadaki paketi. Bu ilk alıma özel. Normalde bunun fiyatı 2 katıymış. 500, alttakinin de 1000 futbol parası. Fakat ilk kez alacağımız zaman %50 indirimli veriyorlar. Ha diyelim ki biz buradan herhangi bir paket almadık. Perşembe günü yeni maç bileti geldiğinde yine bize %50 indirim verecekler mi? Konami bununla alakalı farklı bir açıklama yapmadı. Sadece dediği şu: İlk alıma özel %50 indirim geçerli. Ben ondan dolayı şöyle düşünüyorum. Eğer almadıysak o zaman yeni maç bileti geldiğinde sonuçta ilk defa alacağız. Orada da bu indirim geçerli olur diye ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Futbol mağazasında da 2 futbolcunun süresi bu perşembe günü bitiyor arkadaşlar. Stones ve Diaz'ın süresi dolmakta. Mağazaya yeni oyuncular ekleyecekler mi? Şimdilik bilinmemekte. Eklerlerse kime eklerler? Bu perşembe sabahı açıklanıyor. Umarız mağazaya güzel futbolcular eklerler. Oraya istenmeyen futbolcuları ekliyor Konami son dönemlerde. Eskiden PES zamanına döndüğümüzde 100 Fati, 100 Lewandowski gibi öne çıkan oyuncular eklenirdi. Güzel efsaneler eklerlerdi en azından. Şu anki efsanevilerden daha iyi isimleri ekliyorlardı. Şu anki isimlere baktığımız zaman çok istenen isimler değil. Sadece puanımız boşa gitmesin, silinmesin diye belki oyuncu alan arkadaşlarımız da vardır. İnşallah mağazaya da güzel, sevilen futbolculara eklerler diyelim. Oyunla alakalı farklı bir gelişme olursa tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.